Bu parçaların tümü bir Blu-ray player'dan çıktı. Samsung marka. Tek tek bakalım kartlara neler alabiliriz. Bu bir güç kaynağı. Ben bunu zamanında tamir etmiştim. Hatta şuradaki entegreye soket koydum. Yeni entegreyi yeniledim. Kondansatörün de ayağında bir sorun vardı. Orayı tamamladım. Uzun süre çalıştı ama artık Blu-ray player'ı kullanmadığım için parçaladım. Şimdi tabii bir güç kaynağında çok fazla aslında hani alıp da stoğa koymaya isteyeceğim parça yok. Ben güç kaynaklarını genelde olduğu gibi muhafaza etmeyi seviyorum. Yani bunu bir yerde güç kaynağı olarak kullanabiliriz. Bakalım şuradan neler veriyor. Gördüğünüz gibi 12 volt, 3.3 volt, yani güç kaynağı olarak kullanılabilir. Bir yerinde yazıyor mu diye bakıyorum ama verdiği akımları yazmamış. Neyse, gene de internet üstünden parçasından bakarak bulabiliriz ne işe yaradığını. Yani bunu büyük ihtimalle sökmeyeceğim. Bu şekilde kullanacağım. Blu-ray player'ın başka bir parçası. O display kısmı. Burada pek işe yarayacak bir şey görünmüyor. Bu floresan displaylerle de pek bir proje üretmediğim için bunları sökmeyi düşünmüyorum. Şurada bir tane infrared alıcı var. Bu bir işimize yarayabilir. Diğer tarafta zaten sökülecek bir parça görünmüyor. Bir USB çıkışı. Şu konektörü büyük ihtimalle kullanamam. Bir yere lehimleyemem ama şuradaki kontakları kullanarak bir USB port olarak kullanabilirim bunu. O da bir şekilde dursun. Blu-ray player'ın anakartı. Yani burada gördüğünüz gibi entegreleri sökmek oldukça zor. Yani özellikle şunun gibi işlemciyi vesaire ancak profesyonel ekipmanla sökebilirsiniz. İşe de yarar mı bilmiyorum. Çünkü bu cihaza has tasarlanmış işlemciler. Şunlar muhtemelen bellek çipleri. Fazla sökülecek bir şey de görünmüyor. Belki gerilim regülatörünü, filtreyi, buradaki kristali işimize yarayacak olursa sökebiliriz. Bu tarafta zaten hiçbir şey yok. Bazı konnektörler işe yarıyor aslında. Mesela şu konnektörler, şöyle göstereyim. Şu konnektörler optik konnektör, Ethernet konnektörü, USB konnektörü. Yani HDMI konnektörü biraz zor olur. Çünkü bunun hakikaten şuradan bakarsanız çok ince lehimleri var. Bunu söküp takmak amatör biri için çok zor. Diğer entegrelere de bakıyorum. Bunlara tabii ben gene internet üstünden bakarım ne olduklarını ama zaten hani bir amatörün çok fazla kullanabileceği şeyler değil. Yani şunları söksem bile kendim bir yere lehimleyemem. Ona uygun bir ekipmanım yok. 2 tane de bobin var. Belki bunlar bir işe yarayabilir. Son olarak Blu-ray player'ın mekanik kısmı artı kafanın olduğu kısım. Burada da sökülüp hani faydalanabilecek bir şey yok. DVD Blu-ray'i çeviren motorumuz burada. Kafayı hareket ettiren motor burada. Yani bunu aslında sökmek yerine mekanizma olarak saklamak ve benzer bir cihaz geldiğinde bu mekanizmayı kullanmak açısından değerlendirilebilir. Yoksa yani saklayıp da çok fazla işime yarayacak bir parça göremiyorum burada. Yani motorlar da genelde çünkü birbirine uymuyor. Hepsi kendine özel motor takıyorlar bazen. Yani buradan çıkardığım motoru mesela başka bir markanın DVD player'ına ya da Blu-ray player'ına takabileceğimi zannetmiyorum. Bu mekanizmayı olduğu gibi saklayacağım. Başka bir Blu-ray player'da işe yarayabilir. Bu güç kaynağı da gayet iyi. Çalışır durumda. Bunu da bu şekilde güç kaynağı olarak saklayacağım.
12 volt, 3.3 volt çıkışları var. Başka bir projede işe yarayabilir. Başka neler var? Konektör. Bunlar video ve audio konektörü olmasına rağmen aslında güzel power konektörü de, güç konektörü de olabiliyorlar. Bir şekilde stokta duracak. Bir Ethernet konektörü. Optik bir konektör. USB konektörü. Switch. Bir USB konektörü daha. Gösterge kısmından bir tane infrared alıcı. 2 tane kristal. Bir tane de 7808 gerilim regülatörü. Yani çok bulunan bir şey olmadığı için bunu da sakladım. Son olarak da dijital anakart. Buradan işte konektörleri vesaire söktüm. Başka ne var diye bakıyoruz. Şu ana işlemciyi tornavidayla zorlayarak, kırarak söktüm. Yani bunu amatör bir elektronikçinin lehimlemesi mümkün değil. Ancak profesyonel ekipmanla olabilir. Zaten işime yarayacak bir şey de değil bu işlemci. Onun dışında cihazın şemasını bularak entegrelere tek tek baktım. Şuradakiler bellekler, 1 GB'lık bellek. Yine bunları da söküp takmak, tekrar lehimlemek çok zor. Buradaki 2 entegre motor sürücüleri. Blu-ray okuyucunun motorlarını sürmek için. Yani tabi isteyen sökebilir ama ben kullanmadığım için bu tür şeyleri sökme ihtiyacı hissetmedim. Cihazın şemasını ve servis kitapçığını buldum. Orada bütün parça listesi bulunuyor. Oradan baktığımda 1-2 tane işime yarayacak entegre var. Onlar da operasyonel işlemciler. Sökmeye değer mi bilemedim ama yani çok zorlanmazsam sökerken 1-2 tanesini sökeceğim. Onun dışında başka işimize yarayacak parça da yok zaten. Burada bir bellek çipi var. Cihazın yazılımı burada. İnternette artık her türlü cihazın servis kitapçığı bulunabiliyor. Ben de bu Blu-ray player'ın servis kitapçığını buldum. Bütün şemaları, parça listeleri, tamirle ilgili gerekenlerin hepsini burada görebiliyoruz. Şimdi şu entegrelerle ilgili kısma bir bakayım. Hangi entegre ne işe yarıyormuş? Ona göre söküp sökmeyeceğime karar vereyim. Şuradan başlayalım. Ne diyor? IC10. IC10 voltaj dedektör. Genelde bu entegreler sistemin gücü kesilip tekrar geldiğinde mikro işlemciyi resetlemeye yarıyor. Öbürüne bakalım. IC8. Listemizden bakıyoruz. Elektriksel olarak silinebilen EPROM. Muhtemelen burada cihazın parametrelerini tutuyorlardı. Bu da işe yarayabilir. Şemayı detaylı incelemedim ama bu da mikro işlemcilerden bir tanesi olması lazım. Devam edelim. IC25 DC-DC çevirici. IC5 bir flash bellek gibi görünüyor. Burada muhtemelen cihazın yazılımı var. IC16 LM358 operasyon işlemci. Bunlar motor sürücüleri. Blu-ray okuyucunun motorlarını sürüyorlar. Aradaki IC18 analog switch. Bu büyük işlemci HDMI'ye da bağlantıları olduğuna göre video işlemcisi. Burada gördüğümüz bellekler, işlemcilerin kullandığı her biri 1 GB.
Ama pek de sökülebilir gibi görünmüyorlar. Zaten bir tanesinin köşesini kırdım hafifçe. IC3 dijital analog çevirici. IC4 video amplifikatörü. IC11 LM358 op-amp. Şuradaki IC24 minik olan, ona da bakalım. Power Supervisor diyor. Bana kalırsa burada sökmeye uğraşıp da işime yarayacak parça pek fazla yok. Sadece şu operasyonel işlemcileri bir deneyeyim sökmeyi. Bakayım kolay sökülüyor mu? Bu motor sürücüleriydi, RAM'lerde vesaire. Kullanabileceğim bir yer yok ama tabii ihtiyacı olan sökebilir. Ben onları sökmeyeceğim. Bir bakalım kolay sökebiliyor muyuz? Sonuç olarak gözüme kestirdiğim 4 tane entegreyi söktüm. Bunlar nispeten kolay söküldüler. Ama yine de kolay çalışabilir entegreler değiller. Tırnağımın yanında dikkat ederseniz minicik entegreler. Lehimlemekle ilgili bazı sorunlar olabilir. Biraz zorlanabiliriz. Bunları kolayca çıkarabildiğim için söktüm. 2 tane operasyonel işlemci, bir tane elektriksel silinebilen EPROM, bir tane de voltaj dedektörü. Yani bütün parçalar bu kadar kolay sökülmüyor tabi. Bazılarını dipten çok kuvvetli yapıştırmışlar. Bunun gibi. Uğraştım ama sökemedim. Zaten çok ısıttığım için bu da öyle. Biraz da fazla ısıttığım için zaten entegrenin bozulmuş olacağını hükmedip sökmekten vazgeçtim. Evet, bu boardta artık çok fazla işime yarayacak bir şey kalmadı.